모두 날 따라 따라 콧바람 삐뚤바람 Let you up 신바람바람바람 Let me up 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람밤밤. Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle Doktor Cha adında bir dizi paylaşacağım. Aslında dizinin orijinal ismi Doktor Cha Jun-suk ama Netflix'te Doktor Cha olarak arattığınızda da rahatlıkla bulabilirsiniz. 16 bölümden oluşuyor. 2023 yılında yayınlanmaya başlanmış bir dizi. Ve dizimizin konusu çok güzel. Doktor Cha doktorluk kariyerine devam etmemiş bir kadının hikayesi aslında. Kendisi çok ünlü bir genel cerrah ile evli. Fakat çok gençken hamile kaldıktan sonra evliliğini gerçekleştiriyor ve uzun yıllarda ev hanımı olarak hayatını geçiriyor ve çalışmıyor. O yüzden günümüzde yaşadığı bir olay onu tetikliyor ve düşünmeye başlıyor. Neden şu anda ben doktorluk kariyerime geri dönmeyeyim? Çocuklarım büyüdü, ev sorumluluğum azaldı. O zaman belki de ben de geri dönebilirim diyerek hastanede asistanlığa tekrar geri dönüşü ve çeşitli olayları ele alan bir dizi. Çok severek izledim diziyi ben. Ama tabii ki önce biraz daha konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi oyuncularımızı sayayım size önce. Jung-ha adlı oyuncumuz Doktor Cha'yı canlandırıyor. Ve çok tatlı buldum ben oyunculuğunu. Hem de yani bir anne olarak çok güzel. Yani ben oyunculuğunu çok sevdim. Çok başarılı buldum. Biraz daha konuyla bağlantılı söylemek istediğim çok sakin, uyumlu ve kibar bir kadın Doktor Cha, yani daha doğrusu Cha Jun-suk. Fakat ne kadar kendinizden ödün verirseniz karşı taraf bunu görmediği zaman o kadar üzülüyorsunuz. Aslında o karakteri canlandırıyor. Yani karakteri tamamen bu duyguları yaşayan bir kadın. Ekstra olarak size biraz ipucu vereyim. Öteki yandan bu dizi için başrol olarak söylemem gereken bence iki isim daha var. Kim Byul-chul adlı oyuncumuz burada Doktor Cha'nın eşi ve bir cerrah. Çok ünlü bir isim. Kibirli, soğuk. Fakat bir o kadar da izlerken sizi bence güldürecek bir karakteri var. Ve kendisinin çok kötü bir yönü daha var ama onu söylemek istemiyorum. Diziye kalsın. Biraz da merak uyandırmış olalım. Ve bir ismimizi daha söyleyeceğim ben. Min Woo-hyuk adlı oyuncumuz da doktor olarak gördüğümüz karakterlerden biri. Fakat bu hikayenin içinde, bu dizinin içinde önemli rollerden biri. Çok fazla detay veremiyorum size spoiler vermemek için ama onun da ismini söylemeden edemedim. Genel olarak konumuz bu şekilde. Çoğunlukla hastanede göreceğiniz karakterler mevcut. Yani hastane ortamları ya da bu tip böyle tıbbi şeyler sevmeyenler belki de sevmeyebilir. Ama aynı zamanda dizi dram da içeriyor. Sizi bir yandan da güldürüyor. Yani böyle ortaya karışık ama çok güzel bir dizi çıkmış. Şimdi klibiyle sizi baş başa bırakacağım. Yorum kısmında görüşelim. 새 보인대 어떨래 난 멋부리네
news harder, nada. You're dealing with a full-headed monster. 어디 와서 싸구려를 팔아. 참지 않아, you don't want no problems. 마음대로, 마음대로. 누가 뭐래도 나대로. 내가 문제라면 답 없지. You can look and stare, but don't touch me. 불편한 말들이 또 선을 넘어 난 또 보란 듯 해내서 보여줘 버려 나도 사랑을 원해 나도 평화가 편해 하지만 모두가 자꾸 가들이는 내 멋대로 해 Blah 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 I don't care Yeah yeah 내 맘대로 해 자꾸 가들이는 괜찮아 걱정 마 써도 난 즐거워 몇 살을 먹는데도 절대로 난 안 꿀리는 걸. 따라하고 싶지 않아 Wanna be original 남의 눈치 보지 않아 자꾸 건드리네, don't touch me. 때론 눈물 쏟아지기도 해 결국 날 만든 게 눈물이기도 해 익숙한 남들 신경 쓰지 마 절대로 never never 누가 뭐래도 멈추지 마 자꾸 건드리네, don't touch me. 내 멋대로 해. Blah blah blah, I don't care. Yeah yeah, 내 맘대로 해. 자꾸 건드리네, don't touch me. 괜찮아 걱정 마 속은 즐거워 몇 살을 먹는데도 절대로 난 안 꿀리는 걸. 따라하고 싶지 않아 Wanna be original 남의 눈치 보지 않아 자꾸 건드리네 Don't touch me 자꾸 건드리네, don't touch me. Evet, yorum kısmı. Vallahi diziyi çok sevdim. Hiç de yani lafı dolandırmayacağım. Ben bir kadının hayalleri peşinden koşması hikayesine çok kapıldım. Yaşı ne olursa olsun buna başlayabilecek cesareti herkes toparlayamaz bence. Çok güzel olmuş dizi o yüzden. Aynı zamanda aldatılmış bir kadın görüyoruz. Ve onun aşamalarını izlemek de güzel oldu ve güçlü durmasını çok sevdim her konuda. Yani olayı öğrendikten sonra da hiç ödün vermedi ve hatta başka biri tarafından seviliyor idi. Ama dedi ki ben kendi hayatıma odaklanacağım. Lütfen hani siz de kendi hayatınıza bakın. Bu da zor bir şey. Çünkü günümüzde dizilerde de yansıtılan ya da kadınlara çokça söylenen bir cümle boşandıktan sonra evlenmelisin. Çünkü işte şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Hikayeler. Sizin elinizde mesleğiniz olduktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ve ben bu anlamda karakterin gelişimini çok sevdim. Çünkü ilk başta kocasıyla iletişim kurmaya çalışan ve kendini tamamen evine, çoluk, çocuk, herkese adamış, eşine adamış. Hatta kayınvalidesine adamış bir kadın vardı ve kendi kişiliğine dair hiçbir şeyi göremiyordunuz. Çünkü kendi için hiçbir harcama yapmayan ve bu konuda aşırıya gitmiş bir insandı. Fakat karakterin uyanışı, bir şeyleri fark etmesi, zaten eşinin ona nakil konusunda yaptığından sonra müthiş bir değişim göstermesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü doğru olan buydu. Belki nakil yapmadığı için boşanması çok aşırı olabilirdi ama bu haberi aldıktan sonra da affetmemesi beni çok sevindirdi. Çünkü bence olay çok büyük bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir çocuğu var ve ekstra başka bir kadından bir çocuğu var. O çocukla iletişimde çok kötü babanın, bir de sizi kandırıyor, aptal yerine koyuyor, soğuk davranıyor ve başka birisi size yakınlık kurduğunda da kıskançlıktan gözü dönüyor ve hani kendini anca o zaman sorgulamaya başlıyor. Ekstra
ekstradan bir kısım daha benim hoşuma gitti. Onu da söylemek isterim. Çocukların anne ve babasının boşanma kararını bu kadar güzel karşılamaları beni aşırı memnun etti. Genelde dizilerde çizilen bu olayın aşırı dramatize edilip işte çocukların bize bunu yapamazsınız, işte siz nasıl ebeveynlersiniz, hayır ben boşanmanızı istemiyorum falan deyip kendi yerden yere vurduğu sahneler görüyoruz. Çok aşırı geliyor bunlar bana. Komik aynı zamanda. Çünkü ebeveynlerinizin hayatı size ait değil. Evet, bizi dünyaya getirmek onların kararı olsa da siz full adanmışlık bekleyemezsiniz. Bu çok bencilce bir şey. Ve burada bu olgunluğu gösteren iki karakter gördük. Çok sevdim. Anneleri onlardan özür diledi ve o sahnede ben çok ağladım. Bilmiyorum sebebini ama çok en dokunaklı sahne benim için en sevdiğim sahne de oydu. Üçünün bir araya gelip sarılması ve annelerine destek oluyorlar ve annesi de aslında ikisine destek oluyor. Çok güzel bir sahneydi. Bunu da söylemek istedim. Ama çok sevdim hikayeyi. Hem sadece bir kadının hikayesi değil, birçok insanın hayatına dokundu ve olayları anlattı. Bu yüzden de güzeldi bence. Bilmiyorum ama umarım Türk uyarlaması da olur bu dizinin. Çünkü Kore'den çok fazla uyarlama dizilerimiz var. Bence bu da bizim toplumumuzun çok severek izleyeceği bir hikaye diye düşünüyorum. Orijinalini izlemeniz için de size bugün bu tavsiyeyi sundum efendim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz like butonuna basıp kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.